BTC Haber TV'den herkese selamlar. Haftanın öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek. Kripto Faruk olarak anılan Özer için istenen hapis cezası ise şaşkınlık yarattı. Haber turumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Geçtiğimiz hafta Dogecoin teorilerini ele almıştık. İlgili videoyu kanalımızda bulabilirsiniz. Öte yandan Elon Musk bu kez Bitcoin açıklamasıyla dikkat çekti. Musk, Bitcoin başaracak ama uzun bir kış olabilir dedi. Kışın sonu gerçekten bahar olur mu bilinmez ama şu sıralar kripto para piyasası FTX krizinin ardından zor günler geçiriyor. Bununla birlikte birçok şirketten de geçtiğimiz haftadan bu yana peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ancak gözler bir süredir Crypto.com'daydı. Beklenen açıklama CEO Chris Marszalek'ten geldi. FTX'ten 990 milyon dolar kurtardık diyen Marszalek, borsanın bu süreçte yalnızca 10 milyon dolar kaybettiğini belirtti. Bu konuda bir açıklamada ödeme devi Visa'dan geldi. Visa, FTX ile ortaklığını sonlandırdığını duyurdu. Şu aşamada darbe alan tek mecra FTX değil elbette. Borsayla teması olan şirketler en az zararla kurtulmanın derdinde ama bu çaba yangın yerine kovayla su taşımaya benziyor maalesef. Yakın zamanda FTX ile bir kredi satın alma anlaşması imzalayan ve geçtiğimiz günlerde operasyonlarını süresiz olarak durduran BlockFi, iddialara göre iflasa hazırlanıyor. Sıradaki haberimiz çoktan iflas etmiş ve geçtiğimiz yıldan bu yana kırmızı bültenle aranan bir kripto suçlusuna ait. Binlerce kişiyi dolandıran TODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilecek. Özer'le birlikte 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmeyle dolandırıcılık suçlarından 12.164'er yıldan 40.562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ama gelin şimdi teknoloji dünyasındaki yeniliklere göz atalım. Nike, Web3 alanında kendi platformunu oluşturmak için düğmeye bastı. Swoosh olarak adlandırılan platform şimdilik beta sürümünde olacak ancak ilk dijital koleksiyonunu gelecek yıl piyasaya sürmesi bekleniyor. Swoosh, Nike hayranlarının sanal öğeler toplamasına ve hatta birlikte yeni içerikler oluşturabilmesine imkan sağlayacak. Sanal dünyaya geçiş adım adım gerçekleşirken Apple karma gerçeklik gözlüğünde sona yaklaştı. 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretim bandına inmesi beklenen gözlük hakkında daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Kendimizi karma gerçekliğe uyarlıyoruz da niçin şu an kullandığımız paraları dijital dünyaya taşımıyoruz? Böyle söylemiş olacaklar ki Amerikalı bankacılık devleri dijital dolar testlerine başladı. Programa katılan küresel bankalar arasında Citigroup, HSBC Holdings, Mastercard ve Wells Fargo'nun yanı sıra New York Merkez Bankası'nın inovasyon merkezi de yer alıyor. Testlerin sonucunda ortak bir veri tabanında dijital dolar kullanan bankaların işlem hızlarının artırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Blockchain Week yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe dair pek çok içeriğe kanalımızdan ulaşabilir, detaylar için özel bültenimize göz atabilirsiniz. Özel bülteni kaçırmamak içinse abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.